Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tarifi benden uzun zamandır istenen kovboy şapkasını birlikte öreceğiz. Kovboy şapkamızın en son şekil almış haliyle birlikte tepe kısmının ölçüsü yaklaşık olarak 15 santim. Şu şekilde yine şekil almış haliyle ölçüsü 21 santim. Şapkamızın duvar dediğimiz kısımdaki yükseklik ölçüsü şu şekilde arttırmalardan sonra başlayan kısım yaklaşık olarak 12 santim. Tere kısmının ölçüsü de yaklaşık olarak 7 santim. Şapkamızda çile halinde satılan bu şekilde kağıt iplikten alarak kullandım. Kağıt ipliğimi herhangi bir yumuşatma işlemi yapmadan direkt sararak kullandım. Bu şekilde yumaklar haline getirerek örmeye başlayacağız. Yaklaşık olarak 300 gram kağıt iplik kullandım. Hemen hemen bu şekilde bir çile kağıt iplikten bir şapkamız çıkıyor. Kağıt ipliğim orta kalınlıkta bir kağıt iplik. Buna uygun olacak şekilde 3,5 milim tığ ile çalıştım. Şapkamızın kenarlarında bu şekilde renkli kurdale kullandım. Sizler isteğinize göre süslemeler yapabilir veya sade olarak da kullanabilirsiniz. Detaylı yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Tarif videolarını kaçırmamak için abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoya beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz de çok sevinirim. Dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. Şapkamızı örmeye öncelikle baş kısmından başlayarak yapacağız. Daha sonra duvar kısmına çalışacağız. Daha sonra da şapkamızın terek kısmını öreceğiz. Elimde görmüş olduğunuz kısım şapkamızın baş kısmı arkadaşlar. Şimdi en baştan başlayarak şapkamızı örmeye başlayalım. Şapkamızın tepe kısmını yaparak başlıyoruz. İpliği parmağıma sardım. Hemen önce bir tane kilit işlemi yapıyorum. İpliğimi şöyle sıkılıyorum. Bu noktada zincir çekmeye başlayacağım. 9 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra 1, 2 zincir atlayıp 3. zincirime batacağım. Yalnız şuna dikkat. Şöyle zincirimizin arkasını çeviriyoruz. Normalde bakın arkadaşlar şöyle batardık. Yalnız burada zincirimizin arka kısmında kalan şu tek ilmeğe batacağız. Bunu yapmamızın sebebi örgümüzün ilk sırasında açılmalar olmasın diye. Bakın tekrar göstereyim. 1, 2. Bakın 2 zincir atlayıp 3. zincirimin arkasında kalan şu ilmeğe batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe tekrar bir sık iğne daha. 2 ve aynı ilmeğe bir sık iğne daha 3. 3 sık iğne yaparak başladım. Şimdi zincirimin arkasında bakın kalan bu tek ilmekleri örmeye devam ediyorum. Hemen yanındaki ilmeğin bu tek kanadına batıp bir sık iğne yapıyorum. Tek bir tane. 1. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeği zincire tekrar batıp bir tek sık iğne daha. 2. Yanındaki ilmeğe bir tek sık iğne daha. 3. Devam. Yanındaki ilmeğe batıyorum. 4. Ve yanındaki tek ilmeğe batıp buraya da bir tek sık iğne yapıyorum. 5. Ayrı ayrı 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi tek bir tane zincirim kaldı arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu zincirimin yine arka kısmını örerek devam ediyorum. Buraya 5 sık iğne birden yapıyorum bu ilmeğe. 1, bakın, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 5 sık iğne birden yaptım. Şimdi zincirimin kalan kısmından örmeye devam ediyorum. Ayrı ayrı 5 tane tek sık iğne yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen başlıyorum. Her bir sık iğnenin karşısına gelen ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın böylece ilk sıramı tamamlamış oldum. Şöyle gelin bakalım. Bu köşede 3 tane sık iğne birden yaptım. Bu köşede 5 sık iğne birden yaptım.
Birinci sıramızın sıra sonunda toplamda 18 adet sık iğneye ulaştım. İlk zincirimi örerken ilmeğin arkasına alarak örmemiz burada herhangi bir açıklık olmamasını sağladı. Şimdi ikinci sıradan devam ediyorum. Sık iğnemi buluyorum. Bakın ilk sık iğnemin tepesi burada. Dikkat. Buraya battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Yine bakın tığımın üzerine 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaparak başladım. Sıramın belli olması adına hemen buraya bir tane ilmek belirleyici yerleştiriyorum. Ve devam. İkinci sıraya bir tek sık iğne ile başladık. Yanındaki ilmeği arkadaşlar, yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Buraya 3 sık iğne birden yapıyorum. Aynı ilmeğe. 1 2 3. 3 sık iğne birden yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe tek batacağım. Şimdi tek sık iğnelerden 6 tane yapacağız. İlkini yaptım. 1 devam. 2 3 4 5 ve 6. 6 tek sık iğne yaptım. Şimdi diğer köşe noktasındayım. Burada arkadaşlar 5 adet çift sık iğne yapacağım. Hemen yanındaki ilmeğe battım. Bir sık iğne yaptım. Çift olması için aynı ilmeğe bir sık iğne daha. Bir çiftimi yaptım. Devam. Yanındaki ilmeğine bir çift daha. İkinci çift. 2. Devam. Yanındaki ilmeğe bir çift daha. 3. Devam. Yanındaki ilmeğe çift. Batıyorum yine. 4 oldu. Ve yanındaki ilmeğe bir çift daha. 5. Bakın böylece köşe noktasında 5 çift sık iğnemi tamamladım. Şimdi sıramın sonuna kadar kalan ilmekleri de tek öreceğim arkadaşlar. Gelin bakalım kaç tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tek sık iğne yaparak ikinci sıramı da bitirdim. İkinci sıramızın sıra sonunda da toplamda 25 adet sık iğneye ulaştık. Üçüncü sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. İlk sık iğnemi yaptım. Ve tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Üçüncü sıranın ilk sık iğnesini yapmıştım. Bir sonraki ilmeğe çift batacağım arkadaşlar. Yani 2 sık iğne birden yapacağım. Bir sonraki ilmeğe yine bir çift daha yapıyorum. 2 sık iğne birden yapıyorum yani. İkinci çiftim oldu. Bir sonraki ilmeğe yine bir çift sık iğne yapıyorum. Ve 3 çifte tamamlıyorum. Ne yaptım? Bir tek 3 çift yaptım arkadaşlar. Şimdi 6 tek yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine köşe noktasındaki arttırma kısmına geldim. Burada çiftle başlıyorum. Bir çift yapıyorum. 2 sık iğne birden yani aynı ilmeğe. Bir çift yaptım. Yanındaki ilmeğe tek. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum yine. Yanındakine tek. Kısaca arkadaşlar şunu yapacağız. Bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Bir çift. Bakın. Bir tek. Yani bu işlemi 5 defa tekrarlayacağız. Bir çift bir tek işlemini. Bakalım kaç tane yaptık. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüye başlıyorum. Bir çift. Bir tek. 4. Şimdi sonuncu arkadaşlar. Bir çift. Yani aynı ilmeği 2 tane sık iğne. Bir tane tek. Ve 5 tane bu işlemi tekrarladım. Şimdi kalan ilmekleri tek yapıyorum. Tek bir tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Dolayısıyla 3. sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle mutlaka el ütüsü dediğimiz teknikle ördüğümüz, kağıt iplikle ördüğümüz örgü parçasına şöyle bastırarak şeklini verelim.
Üçüncü sıranın sıra sonunda da toplamda 33 adet sık iğneye ulaştık. Dördüncü sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıp tekrar sıra başına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi dördüncü sıramda bir tane tek sık iğne yaparak başladım. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne birden yapıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe tek. Sonraki gelen ilmeğe yine çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden. Yanındaki ilmeğe tek. Bir sonraki ilmeğe çift. Şimdi bir çift bir tekten 3 defa tekrarlamamız gerekiyor. Burada bir tane tek yaptık. Sonra çift teklere başladık. Bir çift bir tek 1. Bir çift bir tek 2. Bir çift ve yanındaki ilmeğe bir tek 3. 3 defa tekrarladık. Şimdi 6 tane ayrı ayrı tek sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek sık iğnemi yaptıktan sonra köşedeki arttırma kısımlarındayım arkadaşlar. Bir çift yaparak başlıyorum. Aynı ilmeğe 2 sık iğne birden yani çift yaptım. Bir sonraki ilmeğe tek, yanındaki ilmeğe de tek. Ne yaptım? Bir çift, 2 tek. Şimdi bu işlemi 5 defa tekrarlayacağım. Bir çift, 2 tek işlemini. Birincisini yaptım. Devam. İkincisini yapıyorum şimdi. Bir çift ve 2 tek. 1 2. İkincisini yaptım. Devam. Bir sonraki ilmeğe çift, bir çift. Yanındaki ilmeklere tek, 1 ve 2. Üçüncüsünü yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe çift. Aynı ilmeği 2 tane. Daha sonra 2 tek, 1 2. Dördüncü de tamamladı. Şimdi son arttırma. Yanındaki ilmeğe çift. Ve daha sonra 2 tek. 1 ve 2. Kalan ilmeklere de tek sık iğne yaparak devam edeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 sık iğne yaparak bitiriyorum. Dördüncü sıramı da bakın 1 2 3 4 ve 5. Dördüncü sıramın sıra sonunda da toplamda 41 adet sık iğneye ulaştım. 5. sıradan devam ediyorum. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıp sıra başına tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum burada. Herhangi bir arttırma işlemi yapmıyorum. Sıra sonuna kadar birer tane sık iğne yapalım. Evet, sıramı tamamladım. 5. sıranın sonunda da yine 41 adet sık iğne sayımı korumuş oldum. Şimdi 6. sıradan devam ediyorum. Hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne daha 2 devam 3 4 5 ve 6. Ayrı ayrı 6 adet sık iğneyi tamamladım. Şimdi bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi yine 9 tane sık iğne öreceğim. Tek sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın arkadaşlar, örerken bir yandan da şöyle elimizde el ütüsü dediğimiz tekniği uygulayalım. Şimdi 9 tek sık iğne ördükten sonra yanındaki ilmeğe çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğe 2 tane sık iğne. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe tek, yanındaki ilmeğe
yine tek, yanındaki ilmeğe yine tek. Bir çift yaptıktan sonra 3 tane tek yaptım. Şimdi bu işlemi 5 defa tekrarlayacağım. Bir çift, 3 tek. Şimdi en son 3. tekimi yapmıştım. Şimdi bu ilmeğe çift batıyorum. Daha sonra 1 2 3 tek yaptım. İkinci bir çift 3 tekimi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine bir çift yapıyorum. Ve şimdi 1 2 3 tek yaptım. Üçüncü oldu. Devam ediyorum. Şimdi bir çift yine. 3 tek. 1 2 3 dördüncüyü tamamladım. Şimdi sonuncu arkadaşlar. 5. çift yapıyorum. Sonra 3 tek. 1 2 ve 3. Bir çift 3 tek işlemini 3 defa tekrarladıktan sonra kalan ilmeklerimi de düz öreceğim. Tek yani öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tekle sıramı bitiriyorum arkadaşlar. 6. sıramı da böylece tamamlamış oldum. Sıra sonunda toplamda 47 sık iğneye ulaştık. Şimdi 7. sıradan devam ediyorum. Hemen ilk sık iğnemi örüp ilmek belirleyicimi yine sıra başına yerleştiriyorum. Bir sık iğne ördükten sonra yine sayıyoruz. 1 2 2 tek yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 sık iğne birden. Şimdi bu 2 tek bir çift işlemini 3 defa tekrarlamış olmam lazım. İlkini yaptık. Devam ediyorum. 1 tek, 2 tek, bir sonraki ilmeğe çift. Yani aynı ilmeği 2 tane. 2 oldu. Devam. 1 2 2 tek, bir sonraki ilmeğe çift. Ve 3. Bakın 2 tek bir çift işlemini 3 defa tekrarladım. Şimdi 6 tek öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek ördükten sonra şimdi 4 tane yine tek öreceğim. 1 2 3 ve 4. 4 tek. Şimdi çift yapıyorum. Yani aynı ilmeği 2 sık iğne. Şimdi dikkat arkadaşlar. Bu 4 tek bir çift işlemini 5 defa tekrarlayacağım. İlkini yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi çift yapıyorum. İkinci 4 tek bir çiftimi yaptım. Devam. Üçüncüsünü yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tek. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum. 3 yaptım. Devam. 1 2 3 ve 4. Şimdi çift yapıyorum. Dördüncüyü yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle elimizde de el ütüsünü yapalım. Şimdi sonuncu 4 tek bir çift. 1 2 3 ve 4. Şimdi çiftini yapıyorum. Ve böylelikle arkadaşlar 4 tek bir çift işlemini de 5 defa tekrarlamış olduk. Şimdi kalan ilmekleri tek sık iğne örerek sıramı bitiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek yaparak da sıramı bitirmiş oldum. Böylece
7. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 55 adet sık iğneye ulaştım. 8. sıramdan devam edeceğim. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar ilmek belirleyicini buraya yerleştiriyorum. Şimdi 10 tek yapacağız. 1 yaptım. Devam. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tek yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğe çift yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda 10 tek bir çift olarak devam edecek. Bakın ikincisini yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir yandan da şöyle el ölçümümüzü yapalım. 6 7 8 9 ve 10. 10 tek yaptık. Şimdi çift yapıyoruz. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 10 tek bir çift, 10 tek bir çift. Toplamda arkadaşlar 5 defa tekrarlamış olacağız. Sıra sonuna kadar tekrarlayarak örmeye devam edelim. Evet, 8. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 60 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi 9. sıradan devam ediyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. 9. sıranın başına bir tane sık iğne yapıp tekrar ilmek belirleyicimi ilk sık iğneye yerleştiriyorum. Şimdi burada da arkadaşlar 5 sık iğne öreceğim. Tek 1 ördüm. 2 3 4 ve 5. 5 tek sık iğne ördükten sonra bir sonraki iğneye çift batıyorum. Şimdi bu sıramda bu şekilde devam edecek. 5 tek bir çift yapacağım. Ve bu işlemi 10 defa tekrarlamış olacağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet, bu işlemi de tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam. Evet, 9. sıramı da tamamladım. 5 tek bir çift işlemini 10 defa tekrarladım arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 70 sık iğneye ulaştık. Şimdi 10. sıradan devam ediyorum. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir sık iğne yaparak sırama başlıyorum. Tekrar sıramın başını belli etmek adına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. 10. sırada her bir ilmeğe tek bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Yani birer tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Herhangi bir arttırma işlemi yok. 10. sıramızı da tamamladık. Her ilmeğe bir sık iğne yaptık. Sıra sonunda 70 olan sık iğne sayımızı 10. sıramızda korumuş olduk. 11. sıramızdan devam ediyorum. İlk sık iğnemi yapıp sıra başına ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bu sıramızda da 6 tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tek sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Şimdi bu işlemleri tekrarlayacağız arkadaşlar. 10 defa 6 tek bir çift işlemini sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Evet, 11. sıramı da tamamladım. 6 tek bir çift işlemini 10 defa tekrarladım arkadaşlar. Sıra sonunda 80 sık iğneye ulaştım. Şimdi 12. sıradan devam ediyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. İlk sık iğnemi yapıp sıra başını belirlemek için tekrar ilmek belirleyicimi yerleştiriyorum. Bir sık iğnemi yapmıştım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15'e tamamlayacağız arkadaşlar. 11
12, 13, 14 ve 15. Bakın 15 sık iğne yaptım. 15 tek sık iğne. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sıramızda da 15 tek bir çift işlemini 5 defa tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 kere tekrarlayarak örelim. 15 tek bir çift. 15 tek bir çift işlemini 5 defa tekrarladık arkadaşlar. Sıra sonunda 85 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 13. sıramızdan devam ediyoruz. Hemen ilk bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sıramın başını belli etmek için ilmek belirleyicimi tekrar yerleştiriyorum. Evet, şapkamızda da göstermiş olayım arkadaşlar. Şapkamızın tepe kısmını ördük. Şimdi şapkamızın duvar kısmını çalışacağız. Burada artık herhangi bir arttırma yapmadan düz öreceğiz. Buhar vererek hafif bir ütü yaptım arkadaşlar. Şimdi düz sıralara başlayacağım. Artık işlemimiz çok kolay. Herhangi bir arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir tane sık iğne örüyoruz. Şu an 13. sıranın başlangıcındayım. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak böyle devam edeceğim arkadaşlar. İlmek belirleyicini yine takmanızda fayda var. Sıra başlarını kaçırmamak için. Çünkü daha sonra terek kısmında tekrardan arttırmalara başlayacağız. Bu şekilde her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak öreceğiz. 13. sıranın sıra sonunda 85 adet sık iğne elde edeceğiz. Bu noktada tepe kısmının ölçülerini de size vermek istiyorum. Şu an düz sıralara geçmeden önce tepe kısmımızın ölçüsü bakalım neymiş. Eni arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle göstereyim. 17,5 santime denk geliyor. Şöyle tutarsam yaklaşık olarak 17,5 santim. Boyuna gelin bakalım. Boyu da yaklaşık olarak 19 santim diyebiliriz. Yani 17'ye 19 santim tepe kısmımızın ölçüsü. Bu oranlar sizin ipliğinizin kalınlık ve inceliğine göre değişebilir. Eğer çok fazla 1 santimden fazla oynamalar oluyorsa küçükse arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Büyükse de eğer 1 santimden fazla oynamalar varsa son arttırmaları yapmayabilirsiniz. Zaten şimdi arkadaşlar duvar kısmında sıralarımızı düz örerek devam edeceğiz. Şapkamızın duvar kısmındaki düz sıralarını tamamladık. Bakın arkadaşlar her bir sırada 85 adet sık iğne olacak şekilde sıralarımı tamamladım. Bu noktada kaç sıra ördüm hemen size bunun bilgisini de vermek istiyorum. Toplam arkadaşlar 29. sıranın sonuna kadar ördük. Düz sıralarımda 17 sıra düz ördüm. 17 sıra her bir sırada 85 sık iğneyi tamamladım. Toplamda da arkadaşlar şapkamızın bir başlangıcından 29. sıranın sonuna kadar örmüş oldum. Şimdi şapkamızın terek kısmını çalışmaya başlayacağız. Bakın şu kısmı örmeye başlayacağız. Burada bir teknik kullandım. Bunu size göstereceğim. Terek kısmını örerken bir yandan da arttırmalara başlayacağız. Bu noktada bir de size santim olarak şapkanın ölçüsünü vermek istiyorum. Şapkamızın tepe kısmının ölçüsünü vermiştim. Şimdi de gelin duvar kısmının en son arttırma yaptıktan sonra düz sıralara başladığımız 17 sıranın ölçüsünü de şöyle vereyim. Bakın arkadaşlar yaklaşık olarak 11 santimde düz sıralarımın ölçüsü. Şimdi terek kısmına başlıyoruz. En son 85 sık iğneydi. Her bir ilmeğe bir sık iğne örmüştük. Şimdi dikkat arkadaşlar. Terek kısmını yaparken bir teknik uyguluyoruz burada. Şu şekilde tutuyorum. Tığımı aldım. Önden ilmeğimi önden battım. Daha sonra şu şekilde arkadan diğer ilmeğime battım. Bakın 2 ilmekle çalışıyorum. Önden ilmeğimi aldım, çıkardım. Sık iğne yaptım. Devam. Bakın yanındaki ilmeğe önden battım. Arkadan bir sonraki ilmeği aldım. İpliğimi bu şekilde geçiriyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam. Önden normal batıyorum. Bakın şu şekilde tığımı yerleştirdim. İpliğimi aldım ve sık iğne yaptım. Ne yaptık? 1, 2, 3 tane ayrı ayrı sık iğne yaptık. Şimdi bir sonraki ilmekte arttırmalı yapacağım. Yani aynı ilmeğe çift sık iğne yapacağım. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bakın önden battım.
Arkadan şu şekilde ipliğimi aldım. İlk sık iğnemi yaptım. Şimdi arttırma yapacağım için bu işlemden bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde bakın, aynı ilmeğe battım. Bu şekilde tekrardan bir ilmek aldım ve sık iğne yaptım. Ve bakın aynı ilmekte arttırma yapmış oldum. Devam ediyorum. Bu sırada 3 sık iğne öreceğim, bir arttıracağım arkadaşlar. Önden battım, arkadan çıkardım. Bir tane ipliğimi aldım ve sık iğne yaptım. 1, devam. Önden, bir de arkadan ipliğimi aldım, sık iğne yaptım. 2, devam. İlk gelen, bakın ilk gelen ilmeğe battım, arkadan aldım, ipliğimi çıkardım, sık iğne. Ayrı ayrı 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Şimdi arttırmalı yapacağım. Önden battım, arkadan geçirdim, ipliğimi çıkarıp sık iğne. Şimdi aynı noktaya bir tane daha aynı işlemi yapıyorum yani. Burada da arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum, bir arttırıyorum. Devam. Ve nasıl bir görüntü oluyor? Şu şekilde arkadaşlar. Terek kısmı kendini bu şekilde ayrıştırıyor. Şöyle de göstereyim. Sıra sonuna kadar devam edelim bu işlemleri. Sıra sonundaki o kısmı da size göstereyim. Bakın devam ediyoruz. Bu şekilde öreceğiz. Sadece bu sırayı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3 sık iğne bu şekilde ön taraftan örüyoruz. Terek kısmının ilk sırası. 2, bakın 3. Şimdi arttırma yapıyorum. Biraz bu sırayı örerken bir tık belki zorlanabilirsiniz ama tek bir sıra, terek kısmının ilk sırası, bu şekilde çalışıyoruz. Evet, terek kısmında ilk sıramızın sıra sonuna kadar geldik. Bakın arkadaşlar, ön taraflardan örerek devam ediyorduk. 3 tek bir çift işlemini 21 defa tekrarladık. Yani sıra sonuna kadar 21 defa 3 tek bir çift yaparak geldik. En son bir tane tek ilmeğimiz kalıyor. Onu da bu şekilde önden bir tek sık iğne örüyorum ve bu sıramı bitiriyorum. Terek kısmının birinci sırasında toplamda 106 adet sık iğne elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar, arttırmalarla birlikte. Şimdi terek kısmının ikinci sırasından devam ediyorum. Dikkat. Bakın, bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yine sıramın belirli olması adına ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi burada normal sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Terek kısmının ikinci sırasında her bir ilmeğe normal düz bir şekilde bir tane tek sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, terek kısmında ikinci sırayı da bitirdik. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak tamamladım. Sıra sonunda bir önceki sırada elde ettiğim 106 sık iğne sayısını ikinci sırada da korudum. İkinci sıramızın sıra sonunda da arkadaşlar 106 sık iğneye ulaşmıştım. Şimdi devam ediyorum. Terek kısmında 3. sıradan ilmek belirleyicimi çıkardım. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrardan sıramın başının belli olması için belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi bu sırada 4 sık iğne öreceğim. Yani 4 tek bir çift yapacağım. İlk sık iğnemi yapmıştım. 1. Devam ediyorum. Yanındakine bir sık iğne daha. 2. Devam. 3. Yanındakine bir sık iğne daha. 4. Bakın ayrı ayrı 4 tane tek sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe çift batacağım. Yani 2 sık iğne birden öreceğim. Bu sıramda da sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yapıyorum. Sıra sonunda sadece bir tane tek sık iğne örüp bitireceğim arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna kadar 4 tek bir çift yapalım. 4 tek bir çift işlemini de yine 21 defa tekrarlıyoruz. Terek kısmında 3. sıramızda da arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaştım. Son ilmeğim kaldı. Bakın ne yaptım? 4 tek bir çift yaptım. Bu işlemi 21 defa tekrarladım. Şimdi son bir tane ilmeğimiz kalıyor. Buna da tek bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamıyla bitiriyorum. Dolayısıyla 3. kısmında, terek kısmımızın 3. sırasında da sıra sonunda toplamda 127 adet sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi 4. sıramızdan devam ediyorum. Hemen
bir tane sık iğne yapıp tekrardan ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi 4. sıramızda her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağız. Herhangi bir arttırma işlemi yapmayacağız. Düz öreceğiz kısacası. Şimdi bu şekilde 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada dahil olmak üzere her bir ilmeğe bir sık iğne ve her sırada da 127 olan sık iğne sayımızı koruyacağız. 8. sıraya kadar örelim. 9. sıranın başından tekrar devam edelim. Terek kısmını örmeye devam ediyorduk. Düz sıralarımızı örüyorduk arkadaşlar. Terek kısmından sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın da sonuna geldim. 9. sıranın başlangıcındayım. 9. sırada 5 tek sık iğne örerek başlayacağım. İlk sık iğnemi yaptım. 1, devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tek sık iğne yaptıktan sonra bir sonraki ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Yani 2 sık iğne birden yapıyorum. 9. sırada da 5 tek bir çift örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 21 defa tekrarlıyorum. Sıra sonunda arkadaşlar tek bir tane boş ilmek kalıyor. Bu ilmeğe de tek bir tane sık iğne yapıp sıramı bitiriyorum. 5 tek bir çift yaptım. Bakın sonuncu ilmeğe de tek bir tane sık iğne yaparak bitirdim. Sıra sonunda toplamda 148 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum sıranın başına. Ve hemen ilmek belirleyicimi tekrardan yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar son sıraları çalışacağız. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Herhangi bir arttırma işlemi yapmıyorum. Sıra sonlarında yine 148 adet sık iğne sayımızı koruyacağız. Artık bunlar son sıralarımız arkadaşlar. 2 sıra düz örelim. Daha sonra çantamızın bitişini birlikte yapalım. Şapkamızın son sırasında tamamladım arkadaşlar. 2 sıra düz ördük. Bakın terek kısmında 11 sıra örmüş olduk. Sizler dilerseniz terek kısmındaki bu sıra sayılarını arttırabilirsiniz. En son bitişi şöyle yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bu noktada bir makas yardımıyla ipliğimi kesiyorum. Ve bu ipliğimi de arkadaşlar iç kısmından yürüterek gizleyeceğim. Evet, şapkamızın örgü kısmını bitirmiş olduk. Şimdi bu noktada ütü yapacağız arkadaşlar. Evet, öncelikle terek kısmıyla başlıyoruz. Böyle hafifçe buhar vererek ütülüyorum. Normal ütüleriyle ütü yapan arkadaşlarım bir tülbent yardımıyla buhar vererek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi gelelim şapkamızın önüne nasıl şekil verdiğimize. Şapkamızı şu şekilde tutuyoruz. Bakın şapkamızın bir geniş olan tarafı var, biraz da daha dar olan tarafı var. Bu zaten dar kısmına başladığımız taraf bizim sıra başımızda arkadaşlar. Dar olan kısmı şöyle birazdan elimizle şöyle ön tarafa doğru çökük bırakıyoruz. Sonra şu kısımdan şöyle bastırıyoruz her iki taraftan. Şimdi arkadaşlar bu kısma buhar vererek ütüsünü yapacağım. Şapkamızın ütüsünü tamamladık. Bakın şurada su lekelerimiz var. Bunlar şapkamız kuruyunca geçecek. Şimdi şapkayı dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi şapka süslemesi de yapabilirsiniz. Böyle tuhafiyelerden istediğim renklerde aldığım bu şekilde kurdalelerim var. Hemen bunların ölçüsünü de soran arkadaşlarımız için vermek istiyorum. Eni yaklaşık olarak 2 santim arkadaşlar. Daha kalın da kullanabilirsiniz. Sıcak silikonla arkadaşlar yapıştırarak bir sıra kahveye gideceğim. Kahve alt kısımda kalacak. Daha sonra bu şekilde farklı desende olan kurdalemi de şu şekilde üstünden geçeceğim arkadaşlar. Dilerseniz tek renk de yapabilirsiniz. Böyle. Artık bu süslemesi sizin isteğinize kalmış. Bakın şöyle. Tek de çok güzel oluyor. Bakalım. En son halini sizinle paylaşacağım.
Evet, şapkamızın süslemelerini tamamladıktan sonra kovboy şapkamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Bir sonraki tarif videosunu kaçırmamak için abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamlılığı adına bu videoya beğeni ve yorumlarla destek verirseniz de çok sevinirim. Bir başka tarif videosuna görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.